Herkese merhabalar, Entel Diyar'a hoş geldiniz. Ben Serkan Culum. Bu bölümde Franz Kafka'nın Dönüşüm kitabını inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Dönüşüm. Böceğe dönüşmüş yaşamlar. Gregor sabah uyanıp böceğe dönüştüğünde ilk başta durumu anlamlandırmaya çalışır. Vücudunun bu acayip değişimiyle birlikte zihinsel olarak da bir kopuş yaşar. Bu, onun iç dünyasında büyük bir çatışmaya yol açar. Çünkü şimdiye kadar tüm yaşamı ailesinin maddi sıkıntılarını çözmekle, onları mutlu etmekle geçmişti. Bütün bu çabaları onun kimliğini oluşturmuştu. Ailesinin ona olan ihtiyacı bir anlamda Gregor'un varoluşsal amacını oluşturuyordu. Artık bedeninin bu dönüşümü onun bu rolü yerine getiremeyeceği bir noktaya gelmesiyle birlikte sadece fiziksel değil, psikolojik bir kırılma da yaşanmasına yol açıyor. Gregor, böceğe dönüşse de içindeki insana dair duygusal bağlar devam eder. Bu noktada Kafka, İnsanın kimliğini oluşturan en önemli unsurların başında aitlik ve sorumluluk hislerinin geldiğine dikkat çeker. Gregor, bedensel olarak bu bağlardan kopsa da bilinçaltı seviyede onları hala taşımaktadır. O yüzden ailesine olan bağlılığı dönüşümünden sonra da devam eder. Ancak bu bağın karşılık bulmaması Gregor'un içsel dünyasında huzursuzluk yaratır. Ailesinin onu bir yük olarak görmeye başlaması onun içsel çöküşünü hızlandırır. İlk tepkiler oldukça serttir. Ailesi onun dönüşümünü kabullenmekte zorlanır. Bu durumu yalnızca bir hastalık ya da geçici bir rahatsızlık olarak görmek istemektedirler. Oysa Gregor dönüşümünü kabul etse de bir yandan da hala onlara yardım etme, onları mutlu etme çabası içindedir. Burada Gregor'un dönüşümü yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda toplumsal ve psikolojik bir anlam kazanır. Zira Gregor'un varlığı ailesinin rutinine bir müdahale olarak kabul edilir. Onun dönüşümü ailenin varoluşsal sorumluluklarını üstlenme anlamına gelir. Bu noktada Gregor'un annesi, babası ve kız kardeşiyle olan ilişkileri de daha da derinleşir. Annesi fiziksel olarak hastadır. Bu yüzden evin geçimini sağlayan tek kişi Gregor'dur. Annesi sürekli hastalıkla savaşan bir figür olarak evin sorumluluğunu alacak bir güçten yoksundur. Bu da Gregor'u evdeki herkesin yükünü taşımak zorunda bırakır. Ama bu yük Gregor'un dönüşümüyle birlikte bir ağırlığa dönüşür. Artık bedensel olarak bu yükü taşıyamayacak olan Gregor, aynı zamanda ailesinin duygusal ve psikolojik yüklerini de taşıyamaz hale gelir. Bu, onun travmatik bir şekilde içsel dünyasında kendini çökerken bulmasına yol açar. Gregor'un babası ise başlangıçta çok daha pasif bir karakter olarak görünüyor. İşini kaybettikten sonra pasif bir hayata yönelmiş, tembelleşmiş, adeta hayata karşı olan gücünü yitirmiştir. Bu noktada Gregor, ailenin geçim yükünü üstlenmiştir ve adeta bir baba figürü gibi onların finansal ihtiyaçlarını karşılamaya başlamıştır. Ancak bu durum babasında bir utanç ya da sorumluluk hissi uyandırmamış, aksine onu daha rahatına düşkün ve bağımlı bir hale getirmiştir. Bu ilişkinin felsefi boyutuna bakacak olursak, burada Nietzsche'nin güç istenci kavramı devreye giriyor. Nietzsche'ye göre her insan doğasında var olan bir iktidar arzusuna sahiptir. Ancak bu istek eyleme geçme veya yenilgilerle yok olabilir. Gregor'un babası hayatındaki başarısızlıklar yüzünden kendi iktidar arzusunu kaybetmiş gibidir. Onun için Gregor'un çalışıyor olması bir güç kaybı değil, bir tür konfor alanıdır. Gregor, kendi iktidarını babasından alırken, babasının ruhunda bir zehirlenme yaratmaktadır. Bu iktidarın babaya devri, aynı zamanda Gregor'u iktidar sahibi pozisyonuna yerleştirir. Fakat bu iktidar da Gregor için ağır bir yük haline gelir. Bu noktada Gregor'un babasının, Gregor'un böceğe dönüşmesi sonrasında yeniden bir canlılık kazanması ironiktir. Gregor'un iktidardan çekilmesi, babanın kaybettiği gücünü tekrar kazanmasına neden olur. Sanki Gregor'un dönüşümü babasını kendi iktidarını yeniden kazanmaya itmiş gibidir. Bu değişim
ailenin güçlü olan üyelerinin varlığına ihtiyaç duyduğunu ve bir bireyin sorumluluğu diğerlerinden almasının aslında onları güçsüz kılabileceğini gösterir. Annesiyle olan ilişkisi ise farklı bir bağlam sunar. Bu konuya biraz daha detaylı bakacak olursak, annesi astım hastası olduğu için fiziksel olarak çalışabilecek durumda değildir. Bu durum, onun Gregor'a duygusal olarak daha bağlı hale gelmesine yol açar. Gregor'un annesi, oğluna karşı koruyucu ve şefkat dolu bir tavır sergiler. Ancak bu şefkat, pasif bir kabul edişle sınırlıdır. Oğlunun eve para getirmesini kabullenirken, aynı zamanda Gregor'un yaşamını anlamaya çalışmaz. Adeta onun bir makine gibi çalışmasını bekler. Freud'un aile dinamiklerine yönelik teorisi burada anlam kazanır. Freud'a göre çocuklar, aile yapısında farklı roller üstlenir ve bu roller onların kimliklerini şekillendirir. Gregor'un annesi oğluna bağımlıdır. Fakat bu bağımlılık onun özünde bir korkuyu barındırır. Böceğe dönüştükten sonra Gregor'u kabul etmekte zorlanır. Çünkü bu dönüşüm onun gözünde oğlunun, tırnak içinde belirtecek olursak, işlevini kaybetmesi anlamına gelir. Şefkat yerini korkuya bırakır ve annesi onu görmeye dayanamaz hale gelir. Gregor'un kendini ailesi için feda etmesi, anne-oğul ilişkisinin yüzeydeki şefkat bağının altındaki faydalanma dinamiğini gün yüzüne çıkarır. Diğer taraftan Gregor'un kardeşi Grete ile ilişkisini inceleyelim. Grete, Gregor'un dönüşümünden sonra ona yardımcı olmaya çalışan tek aile üyesidir. Başlangıçta Grete'nin kardeşine karşı gösterdiği bu şefkat, içsel bir sorumluluk ve vicdan hissi gibidir. Ancak ilerleyen zamanlarda Grete'nin yardımları azalır ve yerini giderek bir bencilliğe bırakır. Grete'nin Gregor'a olan bu tutumu, insanoğlunun bencil doğasına dair Hobbes'un Homo homini lupus, yani insan insanın kurdudur önermesiyle ilişkilendirilebilir. Grete'nin başlangıçtaki şefkati, zamanla Gregor'un ihtiyaçlarının onun özgürlüğüne müdahale etmesiyle zayıflar. Grete, Gregor'un yükünü taşımaktan sıkılır ve kardeşinin varlığını bir tehdit olarak algılamaya başlar. Bu noktada Grete'nin Gregor'dan kurtulma isteği bir bencillik olarak ortaya çıkar. Böylece kardeşlik bağının altında yatan koşullu sevgi açığa çıkar. Gregor, Grete için bir yük haline geldiğinde kardeşi ona olan sevgisini yitirir. Bu, aynı zamanda insan ilişkilerinin koşullar üzerine kurulu olabileceğini ve menfaatlerin ön planda tutulduğu bir dünyada sevginin sınırlarının nerede başlayıp bittiğini sorgulatır bize. Aile içindeki bu değişimlerin Gregor'u nasıl bir içsel boşluğa ittiğini adım adım görmek hem psikolojik hem de felsefi açıdan önemli bir nokta oluşturur. Gregor'un dönüşümünden önce ailesinin ona duyduğu minnettarlık ve bağlılık onun bu kimlikten çıkmasıyla birlikte kaybolur. Gregor'un aileye olan bağlılığı bir anda tersine döner ve o kendini giderek daha da yabancılaşmış hisseder. Gregor'un varlığı Samsa ailesinin yaşantısında bir parazit haline gelmiştir. Zaten onun böcek olması da bunun temsilidir. Bu, bireyin toplumdaki yerini sorgulamasına yol açan bir durumdur. Kafka, burada insanın ne kadar dışsal bir sisteme, topluma ve aileye bağımlı olduğunu gösterirken, bir yandan da insanın içsel varoluşunun bu ilişkilerle nasıl şekillendiğini derinleştirir. Gregor'un dönüşümünden sonraki psikolojik çözülme ve aile içindeki güç dinamiklerinin değişimi sadece Gregor'un değil, ailesinin de kimliklerini sorgulamalarına yol açar. Ailenin yaşam biçimlerinin değişmesi, Gregor'un ölümünden sonra bir özgürleşme olarak görülse de aslında bu sürecin her bir birey için farklı derinliklere sahip olduğunu anlamak gerekir. Ailenin Gregor'dan bağımsızlaşması bir anlamda kendi kimliklerini bulmalarına olanak tanır. Ancak bu özgürleşme aynı zamanda bir kayıp ve bir hüzünle de birlikte gelir. Gregor'un ölümü bir özgürleşme simgesi olsa da bu özgürleşme içinde bir boşluk da barındırır. Gregor'un dönüşümüyle birlikte Samsa ailesinde görülen değişimler sadece onların davranışsal tepkilerini değil, aynı zamanda bilinçaltı korku ve arzularını da açığa çıkarır. Dışarıdan bakıldığında Gregor'un böceğe dönüşmesi fiziksel bir olgudur, fakat gerçekte bu dönüşüm ailedeki her bir bireyin içsel varoluşunu şekillendiren bir kriz yaratır.
Gregor'un dönüşümünü kabullenmeyip onu bir yük olarak görmeleri aslında kendi benliklerini savunma dürtüsünden kaynaklanır. Ailenin bu kriz karşısında gösterdiği tepkiler toplumsal bağlamda düşünülürse bireyin toplum içindeki varoluşu ve toplumun bireye yüklediği görevleri temsil eder. Gregor, çalışarak ailesini destekleyen, kendi ihtiyaçlarını geri plana atan fedakar bir figürken, dönüşümüyle birlikte kendisine hiçbir yarar sağlayamayan bir sorumluluk yükünün altında ezilir. Bu dönüşüm, Gregor'u toplumsal rollerden soyutlanmış ve özgürlüğünü kaybetmiş bir varlığa dönüştürür. Ancak ironik bir şekilde bu durumdan en çok fayda sağlayanlar ailesi olur. Babası, Gregor'un çalışmamasıyla birlikte tekrar kendi ayakları üzerinde durmaya başlarken, onun bu yeni kimliği, babanın bilinç dışında gizli olan hınç ve bastırılmış öfkeyi açığa çıkarır. Freud'un psikanalitik teorileri göz önüne alındığında, Gregor'un babası, onun üzerindeki kontrolünü kaybetmekten korkan bir ego simgesi olarak düşünülebilir. Babası, Gregor'un başarısız dönüşümünü, onun aile içindeki hakimiyetini sorgulatan bir tehdit olarak görür. Gregor artık ailesi için bir yardımcı değil, bir engeldir. Babasının, Gregor'un dönüşümüne sert tepkiler verip onu evden uzaklaştırmaya çalışması, bir yandan kendi özgürlüğüne kavuşma arzusunun bir tür dışa vurumudur aslında. Diğer yandan babasının ona duyduğu kızgınlık, Gregor'un onun hayatını idame ettirirken hissettiği baskıyı da simgeler. Gregor'un annesi ise daha farklı bir tavır sergiler. Onu hala evladının bir parçası olarak görmeye çalışır. Fakat bu çabası sürekli geri adım atmak zorunda kalmasıyla sonuçlanır. Annesinin Gregor'a olan yaklaşımı onun içsel çatışmasını yansıtır. Annelik içgüdüsüyle ona karşı şefkat duyarken, bir yandan da onun dönüşümü karşısında korkuya kapılır. Bu korku, Gregor'un artık toplumun ve ailesinin beklentilerini karşılayamayacak bir hale geldiğini görmesinden kaynaklanır. Annesi, Gregor'un bir böcek olarak varlığını kabul etmekte zorlanırken, kendi iç dünyasında da bu değişimle başa çıkamayan bir varlık olarak görünür. Kafka burada, annenin çelişkili duygularını toplumsal beklentiler ve bireysel arzular arasındaki bir çatışma olarak yorumlar. Kız kardeşi ise Gregor'a başta şefkatli bir yaklaşımla yaklaşır. Fakat zaman geçtikçe onun yükünü taşıyamaz hale gelir. Kız kardeşi kendisini Gregor'a bakmak zorunda hisseder. Fakat bu durum onun bağımsızlık arzusunu törpüler. Kız kardeşinin giderek ondan uzaklaşması, bireyin toplumsal rollerin baskısı altında ezilmesinin ve sonunda kendini koruma içgüdüsüyle bu baskıdan uzaklaşma arzusunun bir yansıması olarak görülebilir. Başlangıçta ona yemek götüren, onu önemseyen kız kardeşi, bir süre sonra onun varlığını tahammül edilemez bulur. Bu, Kafka'nın toplumsal ilişkilerde bireylerin birbirlerine olan bağımlılıklarının sınırlarını zorladığında nasıl bir kopuş yaşayabileceğini gözler önüne serer. Gregor'un içsel dünyasında ise dönüşümü, onun kimliğinin yok oluşunu temsil eder. Toplum tarafından tanınmayan, istenmeyen ve gereksiz bir varlık haline gelmesi onu kendisinden ve ailesinden koparır. Artık yalnızca bir böcek değil, aynı zamanda ailesi ve toplum tarafından dışlanmış bir birey olarak kendini tanımlamaya başlar. Bu yabancılaşma, Gregor'un yalnızca ailesiyle değil, kendisiyle de bir savaş halinde olduğunu gösterir. Gregor, kendi kimliği ve içsel benliği arasındaki bu çatışmada kaybolur. Dönüşümünün ardından Gregor'un ölüme doğru giden yolculuğu, Kafka'nın insan ruhunun tüketilmesi temasını işler. Ailesi tarafından terk edilmiş, toplum tarafından unutulmuş bir varlık olarak Gregor, artık yaşamak için bir sebep bulamaz hale gelir. Tüm hayatını ailesine adamış bir bireyin artık onlardan hiçbir destek görememesi, onun varoluşsal olarak tükenmesine yol açar. Kafka burada bireyin toplumsal roller içinde nasıl yok olabileceğini ve yalnızca kendisiyle var olmaya çalıştığında nasıl bir çıkmaza girebileceğini derin bir şekilde işler. Gregor'un sonunda ölümle buluşması, bir yandan onun için bir özgürlük, bir yandan da ailenin kendi yollarını bulmalarına olanak tanıyan bir kırılma anıdır. Samsa ailesi, Gregor'un ölümünden sonra kendi özgürlüklerini yeniden kazanırken, Gregor da kendi varoluşsal acılarından kurtulmuş olur. Kafka, Gregor'un ölümüyle birlikte
bireyin içinde bulunduğu toplumsal hapishaneden çıkışını simgeler. Bu, onun acılarının son bulduğu an olduğu kadar aynı zamanda aile içinde bir yeniden doğuşun başlangıcı olarak görülür. Sonuç olarak Gregor'un böceğe dönüşümü ve ardından yaşananlar, Kafka'nın modern toplumdaki bireyin rolünü, ailesiyle olan karmaşık ilişkilerini ve toplumun birey üzerindeki baskısını çarpıcı bir biçimde anlatır. Gregor'un hikayesi, insanın kendi kimliğiyle dış dünyanın ona yüklediği beklentiler arasında nasıl sıkışıp kalabileceğini gözler önüne sererken, aynı zamanda bireyin toplumsal rollerden bağımsız olarak kendini tanıma arzusunun da bir yansımasıdır. Başka bir podcast'te görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.